Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm püf noktalarıyla şeftali pestil tarifini paylaşmak istiyorum. Sizler de videomu sonuna kadar dikkatlice izleyerek çok güzel bir şeftali pestili yapabilirsiniz. Öncelikle 3 kilo şeftaliyi iyice yıkayarak kabuklarını soyalım. Daha sonra kök kısmını ve çekirdeğini çıkararak gelişigüzel bir şekilde doğrayalım. Üzerine 1 su bardağı su ekleyerek ocağa alalım. Tencerenin kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte şeftaliler iyice yumuşayıp eriyene kadar pişmeye bırakalım. Ve bu aşamada sık aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim. Fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bakın şeftali de kendi suyunu bıraktı. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşadı ve gayet güzel pişti. Ocaktan alalım. Yaklaşık 35-40 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Daha sonra şeftalimizi pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirelim. Sizler isterseniz süzgeçten de geçirebilirsiniz. Bu aşamada tadına bakıp gerekirse içerisine şeker ilavesi yapabilirsiniz. Videomu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrı bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı nişastayı alalım. Üzerine yarım su bardağı su ekleyip nişastayı açalım. Nişasta eklememizin nedeni pestilimizin daha yumuşak olması için. Ben ekliyorum. Sizler isterseniz nişasta eklemeden de yapabilirsiniz. Şeftali püresinin üzerine ekleyelim ve yarım su bardağı da şeker ekledim. Sizler şeker miktarını arttırabilir veya hiç şeker kullanmadan da yapabilirsiniz. Ocağa almadan iyice karıştıralım ve daha sonra ocağa alalım. Yüksek ateşte kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra sürekli karıştırmaya devam ederek 3-4 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra ocaktan alalım. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye bir miktar şeftali pestilinden dökelim. Ve üzerini eşit şekilde yayalım. Tepsiye ne kadar ince dökerseniz o kadar çabuk kuruyacaktır. Çok fazla kalın veya çok fazla ince de olarak dökmeyelim. Ben üzerine biraz daha ekleyip üzerini düzelttim. Daha sonra üzerine bir miktar susam serpiştirdim. Sizler susam yerine fındık, fıstık, ceviz de serpiştirebilirsiniz. Ben 2 tepsi susamlı pestil döktüm. Tencerede kalan harcımızın üzerine 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ekleyelim. Ve iyice karıştıralım. Sizler isterseniz içine eklemek yerine üzerine de serpiştirebilirsiniz. Ama bence bu şekilde içine karıştırdığımızda çok daha güzel oluyor. Yine yağlı kağıt serili tepsinin üzerine döküp eşit şekilde yayalım. İki tepsi de cevizli pestil döktüm. Yani toplamda 4 tepsi pestil dökmüş oldum. Daha sonra pestil tepsilerini mümkünse balkonda hava ve güneş alan bir ortamda kuruyana kadar bekletelim.
Açık havalı, güneşli ve hava alan bir ortamda beklettiğinizde kısa sürede kuruyacaktır. Benim pestillerim balkonda güneşin altında 2 günde kurudu. Pestilleri kağıttan çıkarmak için yağlı kağıdın arkasına elimizle biraz su sürelim. Daha sonra uzun şeritler halinde keselim. Videoda gördüğünüz gibi kolayca kağıtlarından ayıralım. Videoda gördüğünüz gibi bir kısmını rulo şeklinde ve bir kısmını muska şeklinde saralım. Dilerseniz içerisine ceviz de yerleştirebilirsiniz sararken. Şeftali yerine kayısı veya farklı meyveleri kullanarak da yapabilirsiniz. Pestilimiz servis için hazır. Çok sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.